Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Python ile Algo Trade videolarının sanırım sonuncusu. Yine tekrar belirtiyorum. Sonuncusu derken artık baştan sona bir botu yapabilir hale geldiğimiz, yani eğitimin bittiği video. Diğer videolarda muhtemelen farklı stratejiler, farklı indikatörler kullanırız. Bu bota entegre ederiz. Vesaire vesaire. Sonuçta son 3 videoyu izlediğinizde sıfırdan kendi botunuzu yapabilecek hale geleceksiniz umarım. Bu videoda artık ana sayfamızdayız. Main.py'ı inceleyeceğiz. İçerisindeki kütüphanelerim, yine bekleme fonksiyonu için sanırım eklediğim bir time kütüphanesi, istek için request. Ama bunları burada kullanmıyoruz. Neden? Çünkü zaten bütün isteklerimizi veya bütün fonksiyonlarımızı biz veri.py dosyasında veya fonksiyonlar.py dosyasında kullandık. Talib.stream kütüphanesi bizim indikatör verilerini alacağımız kütüphane. From veri import altcoin lisanslı fiyat. Lisanslıyı zaten bakın çekmişiz ama kullanmıyoruz. Ve fiyat verisini çekmişiz. Altcoin. Altcoin de bizim neydi? Nesnemizdi. Zaten bütün fonksiyonlarımız altcoin klasının içindeydi. Fonksiyonlara bakıyorum. Aşağı kesme, yukarı kesme ve bekleme fonksiyonlarını çağırmışız. Yani retestlik, tepe mi dip mi kontrolünün yapıldığı bir fonksiyon çağırmamışız ve istersem import'un yanına bir yıldız atarım. Bütün fonksiyonları çağırmış olurum. From Telegram import yıldız demişim. Telegram içerisinde zaten bir tane fonksiyon var ve bunu da çağır demişim. Evet, her şey güzel. Şimdi programımız nasıl çalışmış veya nasıl çalışacak? Program açıldığında input API key gir diyor. Yani benden, yani kullanıcıdan bir adet API key istiyor. Secret key istiyor. Coin adını istiyor. Kaç adet alınacağını, hangi zaman aralığı periyodunda çalışsın. Burada limiti 0 tanımlamışız. Çünkü limiti muhtemelen başka bir yerde kendimiz otomatik tanımlattık. Ya da bakalım klasımızın içerisinde limitimiz zaten aynen limiti zaten biz otomatik olarak 500 demişiz. Telegram ID. Burada mesajın gideceği kişinin Telegram ID numarası. Price değişkeni. Burada muhtemelen ben dediğim gibi az önce hepsinden ayrı bir şekilde bu class oluşturulmadan çalışacağımız coin'in fiyatını görmek için ayrı bir fiyat fonksiyonu hazırlamışım. Gerek yoktu buna ama öyle düşünmüşüm, öyle hazırlamışım ve son fiyatı çağırmışım. Zaten ekranda print coin fiyatı vesaire demişim. Daha sonra bana bir adet seçim sunuyor. Bu seçimde bana diyor ki kar al ve stoplu bir strateji mi olsun? Yes or no. Y tuşuna basarsam seçimin Y olduğu fonksiyonlar çalışacak. No tuşuna basarsam else fonksiyonu çalışacak. Yani Y haricinde herhangi bir tuşa bastığımda da else kısmı çalışacak. Peki kar al ve stoplu bir strateji mi olsuna evet dersem ne oluyor? Benden 4 adet daha veri girmemi istiyor. Benden istediği değerler neler? TSL yüzde, iş süren stop yüzdesi, yani iş süren stopum çalışacağı zaman yüzde kaç geriden takip etsin. Kaç dolar zararda stop olmak istiyorum. Kaç dolar kârdayken işlemi kapatmak istiyorum ve takip eden zarar durdur. P&L kaç olduktan sonra çalışsın diye sorular sormuşum ve buradan aldığım bütün verileri float'a dönüştürmüşüm. Float veri tipine dönüştürmüşüm direkt. Kaldıraç. Kaldıraç eşittir demişim. Kaç x kaldıraç diye kullanıcıya soruyorum. Margin tipinde, yani kaldıraç tipinde otomatikman yani izole kaldıraç olarak ayarlıyorum kullanıcıya sormadan. Bunu tabi siz
İsterseniz input'la veya başka bir şeyle cross'ata dönüştürebilirsiniz. Ama vadeli de cross işlem açmak bana saçma geldiği için bütün işlemlerimi izole yapıyorum. Peki burada ne yapıyor? Burada yaptığı şey şu: Telegram bot send text fonksiyonunu çağırıyor. O fonksiyon nerede? Burada Telegram sayfasında. Bot verileri girildi. Coin adı, adedi, periyodu, kaldıracı, benim burada girdiğim değişkenlere göre atamaları yapılmış ve gidecek olan Telegram ID de burada girilmişti. Evet, geldik burada şu an asıl kısma. Burada coin 1 diye bir şey tanımlamışım, bir değişken tanımlamışım ve bu değişkenin türü altcoin. Altcoin neydi? Benim buradaki bir sınıfım ve bu sınıf adet, coin, dakika, limit, TSL yüzde, secret key, APK, leverage ve margin type içeriyor. Ve bakıyorum burada ben bunların hepsini girdim. Coin 1 adı altında bir adet altcoin tanımladım ve bu özelliklerin hepsini atadım. Bir saniye bekleyip coin 1 nokta margin tipi demiş. Margin tipi neydi? Tıklıyorum. CTRL basıp üstüne. Ne yapıyordu bu? Benim margin tipimi belirliyordu. Yani kaldıracımın cross mu izole mi olacağını belirliyordu. Bir saniye daha beklemişim. Margin kaldıraç demişim. Bu neymiş? Benim kaldıracımın seviyesini 5x, 10x vesaire onu belirliyor. Daha sonra bir saniye daha beklemişim. Bekleme fonksiyonlarının bütün emirleri arka arkaya göndermemek için yaptım. Yani aynı anda bütün emirleri gönderdiğimde bazen kesişmeler, sorunlar yaşadım. O yüzden bekleme fonksiyonu kullanıyorum ben. İsterseniz try except yapısıyla da veya try catch yapısıyla da artık ne diyorsanız hangi yazılım dilinde farklı isimlendiriliyor. İstediğiniz şeklinde hata bularak da işlerinizi çözebilirsiniz. Evet, geldim buraya. Kendime bir adet strateji tanımlamışım ve bu stratejinin ismine EMA kesişim demişim. Ve içerisine hiçbir parametre göndermemişim. EMA kesişimlerine göre işleme giren strateji. Benden kısa ve uzun olmak üzere iki tane değer girmemi istiyor. Kısa EMA değeri ve uzun EMA değerini istiyor. Ve isActive diye bir değişkenim var ve bu değişkenin değeri de şu an false. Yani isActive değişkeni aslında iş süren stop aktif mi değil mi sorusuna cevap veriyor bize. Daha sonra bunları aldıktan sonra direkt benim Telegram'ıma mesaj geliyor. EMA kesişim stratejisi seçildi. Ve hangi Telegram ID'sine gitsin bu mesaj? Senin yukarıda girdiğin Telegram ID'sine gitsin. Evet, tamamdır. İşlem tipi değişkeni var. Bu işlem tipi değişkenine ben yine boş bir string atamışım. Ve artık sınırsız, sonsuz bir döngüye giriyoruz. While true geldiği zaman sonsuz bir döngüye giriyoruz. Sonsuz döngüme girdim. Bu döngü içerisinde bütün her şey, yani program yukarıdan aşağı doğru okurken bunları okuyor, bitiriyor. Hop başa. Bir daha başa. Program açık olduğu sürece buradan aşağı inip while true'ya tekrar geliyor. Close'a tekrar geliyor. Aşağı iniyor, tekrar geliyor. Aşağı iniyor, tekrar geliyor. Sürekli close'a kadar baştan sarıyor. Ben her döngü başında kapanış diye bir değer belirlemişim. Yani close diye bir değer belirlemişim ve bunu coin bir nokta bilgisel fonksiyonu çağırmışım. Ve o bilgisel fonksiyonun içerisinde close diye bir sütun oluşturmuşum. Sütun isimlendirmesi yapmışım. Sütunlardan kapanış değerlerini getir demişim. Çünkü benim indikatörüm sadece kapanış değerlerinden hesaplanıyor. Kapanış değerlerini aldım. Bir saniye bekledim. İşlem eşittir coin bir nokta işlem demişim. İşlem fonksiyonu neydi? Benim işlemimi, o coin hakkındaki son işlem bilgilerimi bana veriyor. Profit demişim. İşlem unrealized profit. Yani P&L realize edilmemiş kar anlamına geliyor. Benim buradaki o coin'imin, o coin ile ilgili yaptığım bütün pozisyonlar listeleniyor ve onların ilk baştakinin sıfırıncısını, yani ilk baştakinin realize edilmemiş kar adı altındaki verisini bana getir demişim. Ve bunu profit değişkenine ata. Bir saniye daha bekle.
P&L diye bir değişken oluşturup bunu profit değişkenini float'a dönüştürüp P&L'e ata. Tamam. Demek ki ben burada bir adet P&L kontrolü de yapıyorum. Yani işlemimin P&L'ini kontrol ediyorum sürekli. İsterseniz siz bu profit kısmını farklı yerlerde de kontrol edebilirsiniz. Bu kontrollerin yapılacağı yerler tamamen size kalmış. Ben burada mantığı anlatmaya çalışıyorum. P&L kısmına anlattık. MAK ve MAU. Anladığınız üzere zaten indikatör ekleme videosunda var. Talip.ema dediğimde artık ben EMA hesaplamaya giriyorum. Parantez açıp kapattığımda close yani kapanışlardan hesapla. Float EMA kısa yani EMA kısa değerini gir. EMA kısa periyodunu gir daha doğrusu. Buraya ben 9 yazıyorum. Buraya da 28 yazıyorum. Benim kendi stratejimdeki rakamlara göre. Kontrol diye bir değişken tanımlamışım. Burada muhtemelen işlemde olup olmadığımı kontrol ediyorum. Ben aslında işlemde mi fonksiyon oluşturmuşum ama burada sanırım oraya tekrar bakmayı unutup kontrol değişkenini burada tanımlamışım ve bir saniye daha bekliyorum. Artık benim şartlarıma girmeye başlıyor. Şartlı sayfama, şartlarımın belirtildiği bölgeye giriyoruz. If kontrol küçük eşittir 0 yani coin işlemde değil ise. İlk başta bütün emirleri iptal fonksiyonu çağırıyorum. Neden? Neden her işlemde veya her şart kontrolünde emir iptali çağırıyorum? Çünkü siz long açtınız, kar al ve stop loss noktalarınız var ve trailing stopunuz da var. Sizin pozisyonunuz kar al ile veya stop loss ile kapanırsa trailing stop emriniz hala aktif oluyor. Ve bu da aslında kötü bir özellik. O pozisyon kapandığında aslında o coin ile ilgili bütün pozisyonu ben kapanmasını istiyorum. Ama öyle bir şey yok. O yüzden böyle bir şeye denk gelmiş olma ihtimalinize karşı bütün o coin ile ilgili emirleri iptal ediyoruz. İşlemde değilsek. Bir saniye bekleyip iş süren stop aktif mi değil mi diye bakıyoruz ve bunu zaten yine tekrar false diye atamışız. Bir saniye daha bekliyoruz. Şimdi bir kontrol kümesine daha girdim. Burada bana diyor ki yukarı kes fonksiyonuna MAK ve MAU aslında yani kısa MA periyoduna göre bütün verileri gönder yukarı kes fonksiyonuna ve MA uzun verilerini gönder. Kontrol et. Eğer true'ysa yani doğru değer dönmüş ise coin 1.long aç fonksiyonu çağır ve işlem tipi değişkenine long de bir saniye bekle. Daha sonra giriş diye bir değişken oluştur ve buna yine coin 1.işlem içerisinden eriş. Coin 1.işlem neydi? Bizim pozisyon bilgilerimizde. Pozisyon bilgilerimizde ne vardı? Enter price değişkenini çağır ve sıfırıncı yani ilk verisini getir. Yani benim bu pozisyona girdiğim, son pozisyona girdiğim pozisyonun giriş fiyatını bana getir. Bekle demişim. Telegram'a ve ekrana işte şu fiyattan şu coin'e işlem açıldı diye mesaj attır. Elif yani yukarıdaki if fonksiyonu çalışmazsa aşağıdakini kontrol etmeye iniyor. Aşağı keserse MAK, MAU'yu kısa MA kısa uzun MA'yı short aç. İşlem tipi değişkeni short de bekle. Aynı şeyleri yap. Peki bu if kümesine girdik. Coin işlemde değilse olsaydı yani bu coin'de işlem olmasaydı bu fonksiyonlar çalışacaktı. Peki geldik bu coin işlemde zaten. İşlemdeyse ne yapacağız? Alttaki elif float kontrol büyüktür 0 kümesi çalışmaya başlayacak bu sefer. Burası da böyle çalışacak. Bana diyor ki işlemdeyse ya zaten burası. Hatta şöyle yapalım. İşlemdeyse if işlem tipi eşittir long kontrol mekanizması diyor ki bana işlem tipi değişkenin long ise yani aslında ben programı ilk açtığımda burası çalışacak ve yukarı keserse long açacak işlem tipi değişkeni long olarak atanacak. Açılan işlem long ise fiyat aşağı kestiğinde
işlemi kapat. Kapat işlemi neydi? Buradaki işlem tipini gönderiyor. İşlem tipi ne oldu? Long işlem tipi. Hatta bakalım. Şuradan pardon. Kapat nerede? Kapata gidelim. Kapat long gelirse kapatmak için sel emri gönderiyoruz. Sel emri gönderiyor. İşlem tipini pardon neredeyiz? Buradayız. Long emri kapatmak için sel emri gönderiyor. Sel emri kapatmak için by emri gönderiyor burada. Daha sonra peki bana diyor ki Elif seçim Y ise yani seçim bizim neydi seçim değişkenimiz? İş süren stoplu bir strateji mi olsun? Eğer sen buna evet dediysen sürekli senin P&L'ini zaten bu while döngüsü kontrol ediyor. P&L'in senin girdiğin kar verisinden bak zaten burada Y dersen belli bir karı yazıyorsun buraya. Kaç dolar karda işlemi kapatmak istediğini. Eğer sen yeteri kadar kar elde ettiysen coin 1 nokta kapat işlem tipi. Yani senin pozisyonun longsa o pozisyonun tam tersi fiyatına tam tersi adedinde short açıp işlemini kapatıyor ve senin telegramına kar alını diye mesaj atıyor. Aynı zamanda ekrana da kar alındı yazıyor. Aynı şekilde P&L'in eksi stoptan küçük olursa çünkü senin stopun stop değerini sen pozitif olarak giriyorsun 3 dolar zarar edersem diye. P&L'in eksi 3'ten küçük olursa bu sefer de short işlemi veya long işlemi artık hangi işlem tipindeysen o işlem tipini kapat diyor. Peki iş süren stop da soruluyor burada. Bana diyor ki 7 dolardan sonra iş süren stop açılsın abi. Demek ki burada benim kontrolüm ne yapılması gerekiyor? P&L'im test aktif değişkeni. Yani takip eden zarar durdur. P&L kaç olduktan sonra çalışmaya başlasın diye bir soru var. Ben 5 dolardan sonra çalışmaya başlasın diyorum. Benim P&L'im 5'in üstüne çıktığı an ve is aktif değişkeni yani is süren stop aktif mi değil mi kontrolü false ise yani herhangi bir is süren stop çalışmıyor ise bana is süren stop işlemi aç deyip is aktif değişkenini true yapıyorum. Bundan sonra is aktif false değişkenleri veya kontrollerinden geçemeyecek bu parametreler. Peki Elif işlem tipi short ise long için yaptığımız bütün kontrollerin aynısı short için de geçerli. Eğer işleminiz, seçiminiz varsa, kar al veya stoplu bir stratejiniz varsa kar almak ve stop almak için buraları da kontrol edecek. Ama yoksa buraya girip çıkacak. Buraya girip çıkacak. Hiç bu aşağılara uğramayacak. Yani aslında biz bu stratejide ne yaptık? Kısa EMA ve uzun EMA girdik. Yukarı keserlerse long açsın, aşağı keserlerse short açsın dedik. Hatta yazalım. Kısa EMA uzun EMA'yı yukarı keserse al emri gitsin. Aşağı keserse sat emri gitsin. Bir de bunu sakın unutmayın. Bunlar anlık kesişimlere göre değil. Bir önceki mumda kesişim oldu mu kontrol et demek. Yukarı kes fonksiyonumuzu açın. İyi okuyun. Bir önceki mumda kesişim olduysa yani onaylanmış bir kesişim varsa yani bunu yapıyoruz. Repaint'lere engel olmak için veya başka bir tür sorunlarla karşılaşmamak için yani kapanmış mumun sinyalini kontrol ediyoruz. Daha garanti. Gerekirse biraz tepeden girerim ama girerim. Sıkıntı yok. Kısa EMA uzun EMA yukarı keserse al emri gitsin. Long emir git diyor sonuçta. Şu an long pozisyondaysan aşağı keserse long pozisyonu kapat. Short pozisyon aç. Aynı zamanda short pozisyondaysan yukarı keserse short pozisyonu kapat. Long pozisyon aç. Aynı zamanda kar al ve iş süren stoplu bir strateji olduğunu varsayalım. Şuraya kar 5 stop 2 iş süren 3 diyelim. Sallıyorum değerleri. 5 dolar kâra geçtiğimde benim işlemimi boz aynı zamanda. 2 dolar zarara girdiğimde benim işlemimi boz. Aynı zamanda 3 dolar zarara 3 dolar kâra girdiğimde yüzdesini de yukarıda giriyorsun kendini. %1 geriden takip eden iş süreni aktifleştir diyorsun. Sen 3 dolar kâr ettiğinde %1 geriden gelen bir iş süren stop açılacak ve örnek veriyorum sen iş süren stop açıkken 5 dolar kâr ettiğinde senin iş süren stopun hala açık olmuş olacak. Bu sefer
mecburen tam tersi işlem açacak Binance senden habersiz ve zarar edeceksin. O yüzden her kontrolün başında, her işlemin başında emir iptal diye bir fonksiyon çağırıyoruz. Her işlemin başında emir iptal fonksiyonu çağırıyoruz. Peki bu bir fonksiyondu. Bu fonksiyonu nasıl çağıracağız? Aşağıya iniyorum. Zaten demişim strateji seçim diye bir değişken var ve bu değişken bana strateji seç diye bir soru soruyor. Birinci strateji EMA kesişimlerine göre işlem açar. İkinci strateji SMA kesişimlerine göre işlem açar. O da zaten burada aşağıda. SMA kesişimleri stratejisi. If strateji seçimi 1 ise, yani kullanıcı 1'e basarsa EMA kesişimi çalıştır. Başka bir şeye basarsa strateji seçmediniz der ve olur biter. Dediğim gibi bu program sadece benim kendim yazdığım, kendi çıkarımlarla ürettiğim bir program. Bunun daha iyisini, daha güzelleri muhakkak vardır. Yanlış anlaşılmasın, YouTube'a video çekiyoruz diye en iyisi benim, en iyisi bizi diye bir şey yok. Ben sadece kaynak oluşturmak istiyorum. Bu kanalı algoritmik trade anlamında, teknik analiz, temel analiz anlamında geliştirmek istiyorum bu kanalı. Bu kanal güzel bir kaynak olsun. Türkçe bir kaynak olması ve her kaynağın elinin altında olabileceğinin görülmesi bence hoş bir durum olur. Siz burada gördüğünüz her şeyi geliştirmekle mükellefsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.